Peki hücrelerimiz aşırı strese maruz kalınca ne yapıyor dersiniz? Küçülüyor mu, çoğalıyor mu, yoksa daha da mı büyüyor? Bugün hücrelerimizin nasıl daha iri, daha güçlü ve bazen de ne yazık ki kırılma noktasına nasıl geldiğinin o inanılmaz hikayesini, yani hipertrofiyi, hücresel büyümeyi enine boyuna ele alacağız. Şu iki kalbe bir bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Soldaki gayet sağlıklı, güçlü görünüyor değil mi? Ama sağdaki yorgun, zorlanmış ve aşırı büyümüş duruyor. Peki bu kadar çarpıcı bir görsel ve fonksiyonel farkın arkasında yatan o derin biyolojik süreçler tam olarak ne? İşte bugünkü analizimizde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. O zaman gelin ilk bölümümüze dalalım ve bir hücrenin neden basitçe bölünerek çoğalmak yerine daha da irileşmeyi tercih ettiğini birlikte keşfedelim. Öncelikle şu hipertrofik kavramını bir tanımlayalım. Hipertrofi en basit haliyle hücrelerin sayısının değil, bizzat boyutlarının artması demek. Bu, organın genel olarak büyümesine yol açan çok önemli bir uyum sağlama, yani adaptasyon cevabıdır. Unutmayın, kilit nokta hücre sayısı değil, hücrenin kendi hacmi. Peki bu strateji neden bu kadar kritik? Çünkü kalbimizdeki kas hücreleri ya da iskelet kaslarımız gibi bölünme yeteneği ya çok kısıtlı olan ya da hiç olmayan hücreler için bu, artan yüke karşı verilebilecek tek akıllıca cevap. Yani madem sayıca çoğalamıyorlar, o zaman daha güçlü olmak zorundalar. İşte hipertrofinin temel mantığını bu 4 adımda özetleyebiliriz. Her şey artan bir iş yüküyle başlıyor. Hücre bu yükle karşılaşınca önce kendi hacmini arttırıyor, sonra içindeki enerji santralleri ve protein fabrikaları olan organellerinin sayısını çoğaltıyor. Nihai amaç ne? Fonksiyonel kapasiteyi arttırarak bu yeni ve zorlu koşullara uyum sağlamak. Bu resmen hesaplanmış planlı bir güçlenme programı. Şimdi gelelim şu soruya. Bir hücreye, hadi bakalım büyüme zamanı diyen o ilk sinyal ne? Bu emri kim veriyor? Hipertrofi yanıtını başlatan 3 ana uyaran grubu var. Bunların içinde aslan payı, yani en önemlisi mekanik strestir. Mesela yüksek tansiyon yüzünden bir kalp kası hücresinin sürekli gerilmesi gibi. İkinci olarak hormonlar ve büyüme faktörleri, üçüncü olarak da bir sporcunun kaslarında gördüğümüz gibi artan fonksiyonel talep bu süreci tetikliyor. Tamam, stres kapıya dayandı. Peki hücre bunu nasıl anlıyor? Bu fiziksel gerilimi alıp nasıl oluyor da bir büyü komutuna çeviriyor? Haydi şimdi hücrenin içine, daha derine inelim. Hücre zarını bir binanın dış cephesi gibi düşünün. Bu cephede integrinler gibi mekanosensör adını verdiğimiz özel yapılar var. Bunlar adeta hücrenin hassas gerilim dedektörleri. Fiziksel baskıyı ilk hissedenler, alarmı ilk çalanlar onlar. Stres bir kere algılandığı mı hücrenin içinde bir domino etkisi başlıyor. Sinyal molekülleri mesajı bir bayrak yarışı gibi birbirine aktarıyor. PI3K/AKT ve MAPK gibi isimler verdiğimiz bu özel sinyal yolları büyü emrini hücrenin komuta merkezi olan çekirdeğe taşıyan ana otoyollar gibi. Bu yollar sayesinde hücre strese en uygun ve en ölçülü cevabı verebiliyor. Bu, ana otoyollara ek olarak hücre içindeki kalsiyum seviyesinin artması da çok kritik bir rol oynuyor. Kalsiyum, sanki bir turbo düğmesine basılmış gibi kalsinörin NFAT adını verdiğimiz başka bir yolu daha devreye sokuyor. Bu yol, büyüme emrini daha da güçlendiriyor ve genetik programın başlatılmasını hızlandırıyor. Yani kalsiyum bir nevi ikinci bir onay mekanizması gibi çalışıyor. Ve işte sinyaller hedefe ulaştı. Hücrenin beyni, yani çekirdek. Artık komuta tamamen onda ve hücre derin bir genetik yeniden programlama sürecini başlatıyor. Ve işin en inanılmaz kısımlarından biri de tam burada başlıyor. Hücre, özellikle de patolojik yani hastalıklı bir stres altındayken adeta zamanda geriye giderek anne karnındaki yani fetal dönemdeki genlerini yeniden aktive ediyor. ANP ve beta-miyozin ağır zinciri gibi bu fetal genler daha az enerji harcayarak daha verimli çalışıyor. Bu, stres altındaki hücre için bir nevi güç tasarrufu moduna geçmek gibi bir şey. Bakın, bu ayrım kalbin başına ne geleceğini belirleyen en kritik nokta. Eğer stres, yüksek tansiyon gibi bir basınç yükü ise, hücrenin yapı taşları olan sarkomerler, tuğlaların üst üste konması gibi yani paralel bir şekilde ekleniyor. Sonuç ne? Kalınlaşmış bir kalp duvarı. Ama eğer stres bir kapakçık kaçağı gibi bir hacim yükü ise, o zaman sarkomerler bir trenin vagonları gibi uca uca yani seri bir şekilde ekleniyor. Sonuç, genişlemiş, balona dönmüş bir kalp odacığı. Elbette, bu büyümenin somut sonuçları var. Madalyonun iki yüzü gibi. Hem faydalı
hem de işler çığırından çıkarsa çok zararlı olabiliyor. Gelin şimdi bu sonuçlara bakalım. Hücre adeta kendini baştan aşağı yeniliyor. Enerji santralleri olan mitokondrilerin sayısı artıyor, protein fabrikaları genişliyor, hücre iskeleti yeniden düzenleniyor. Kısacası hücre daha büyük ve daha güçlü oluyor. Ama tabii bu gücün bir bedeli var. Artık çok daha fazla enerjiye, çok daha fazla yakıta ihtiyaç duyuyor. Peki o ince çizgi nerede? Bize yardım eden bu harika adaptasyon ne zaman bize düşman kesiliyor ve zararlı bir hale geliyor? Eğer uyaran, yani stres bir an bile durmazsa, adaptasyon mekanizması artık bu yükü kaldıramaz hale geliyor. Tıpkı kapasitesinin çok üzerinde bir ağırlığın altında ezilen bir halterci gibi hücre de çökmeye başlıyor. Ve işte o çöküşün alarm zilleri, kırmızı bayrakları. Hücrenin enerji santralleri iflas ediyor. İçeride zehirli atıklar birikiyor, protein üretmek bir angarya haline geliyor, dokuda sertleşme yani fibrozis başlıyor ve kalbin hassas elektriksel ritmi bozuluyor. Bu süreç bir zamanlar hayat kurtaran bir kahramanken şimdi kalp yetmezliğine giden yolu döşeyen bir hain haline geliyor. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi belki de en önemli klinik ayrıma getiriyor. Her büyüme iyi bir büyüme değildir. Tabloya baktığımızda fark çok net. Bir yanda bir sporcunun egzersizle büyüyen sağlıklı, güçlü kalbi var. Fibrozis yani sertleşme yok, fonksiyonları daha da gelişmiş. Diğer yandaysa yüksek tansiyonun yorduğu hastalıklı bir kalp var. Burada ilerleyici bir fibrozis, hücre ölümü ve nihayetinde kalp fonksiyonlarında ciddi bir bozulma görüyoruz. İşte bu yüzden biri sağlığın, diğeri ise acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalığın işareti. İşte bu yüzden modern tıptaki ana hedeflerden biri tam olarak bu. Patolojik yani hastalıklı büyümeyi durdurmak veya yavaşlatmak ama aynı zamanda vücudun sağlıklı adaptasyonlarını da desteklemek. Bütün denge bu ince çizgi üzerine kurulu. Son olarak, şu söz her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Hipertrofi, hem hücrenin hayatta kalmak için verdiği inanılmaz mücadelenin bir stratejisi, hem de işler tamamen kontrolden çıkmadan önceki son yardım çığlığı, son alarm zilidir. Bu, biyolojinin ne kadar karmaşık ve zarif olduğunu bize bir kez daha hatırlatan inanılmaz bir hikaye.